2024 yılında yayınlanmış olan en yüksek reytingli 10 tane Kore dizisini anlatacağım bir video ile geldim. 5 numarada benim Kore'deki en çok sevdiğim oyuncunun dizisi var. Bayılıyorum kendisine. Uzun yıllardır en büyük fanlarından bir tanesiyim. Çok popüler olduğunu zannettiğimiz dizilerin reytingleri bunun yanından bile geçmiyor. Sevgili dostlar, Kore'de bu dizilerin reytingleri bayağı bir düşük. 9 numarada birçoğumuzun çok iyi bildiği bir dizi var. Şimdi bu videoyu izledikten sonra bana muhtemelen 2 tane diziyi soracaksınız. Böyle benim bir tane listem var. İlk izlemek istediklerimi başa koyuyorum. Bu da başta olan dizilerden bir tanesi. Özellikle birisi de bir video çekmiş geçenlerde. Bu yılın en güzel dizisi tartışmasız buydu. Hala izlemediniz mi falan gibilerinden. Geldik 1 numaraya. Bence bu diziyi birçoğunuz tahmin edersiniz. Merhaba arkadaşlar, Zanda Olsun'a hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size 2024 yılında yayınlanmış olan en yüksek reytingli 10 tane Kore dizisini anlatacağım bir video ile geldim. Öncelikle aslında bu videoyu çok daha önceden yapacaktım. En azından 2024 yılı bittiğinde böyle hemen ilk haftalarda yapacaktım ama bir türlü kısmet olmadı. Arka arkaya o kadar çok enteresan konu birikti ki birden. Öyle olunca ben hemen bu videoyu yapamadım. İşte yok Squid Game girdi devreye. Squid Game girince onunla alakalı birkaç video çekmek istedim. Sonrasında işte 2024 yılının en kötü dizileri listesini buldum. Onu yapmak istedim hemen ki onu çok merak ediyordunuz. Zaten ara ara yapmış olduğum haber bültenleri ve aylık dizi videoları da olunca sıra buna bir türlü gelemedi. Nihayet bu hafta 2024 yılında en çok izlenen, en yüksek reytingleri alan Kore dizilerinin listesiyle gelebildim. Aslında ben bu konuyu epey bir zaman önce arattım. Şöyle eli yüzü düzgün bir şeye dayandırılan doğru düzgün bir liste bulmak istedim. Bulduklarımda hep sitelerin işte okurlarımıza sorduk en çok izlenen Kore dizilerini. İşte yok ben izledim çok beğendim. Yok şöyle yok böyle saçma sapan şeyler söylüyordu bana. Ben de bir türlü böyle içime sinmediği için bunu alamadım, yapamadım. Nihayet artık dün bunu Korece aratmaya karar verdim. Dedim ki 2024 yılında en çok izlenen Kore dizileri ne olmuş olabilir? Yani o yıl yayınlanmaya başlamış dizilerden bahsediyoruz. Bunu Korece arattığımda da neyse ki Naver'da böyle bir liste buldum. Naver dediğimizde ne? Kore'nin en büyük haber sitelerinden bir tanesi. Onun blog kısmında da bir yazar neyse ki reytinglere dayandırarak böyle bir liste yapmış. Ben de tam olarak aradığımı bulmuş olduğum için size bugün o listeyi anlatacağım. Kore'de televizyon kanallarında yayınlanmış dizilerden bahsediyorum. Bakın bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü bazı diziler sadece platformda yayınlanmıştı ve sadece platformda yayınlanan dizileri bu listeye almamışlar. Çünkü bu sadece reyting odaklı bir liste. Çünkü bazı diziler biliyorsunuz hem televizyonda sonrasında da platformda yayınlanabiliyor. Bir şekilde mutlaka televizyonda yayınlanmış olmaları lazım bu listede olabilmeleri için. Ben de bugün reyting oranlarına göre en çok izlenmiş 10 tane Kore dizisini size anlatıyor olacağım. Dizilere geçeceğim ama şunu da söylemek istiyorum. Ben önceki videolarımdan bir tanesinde hype puanından detaylı olarak bahsetmiştim ve onu bahsettiğim, detaylı bir şekilde anlattığım videoda benim videom Türkiye'de o hafta en yüksek hype puanını alan 5. video oldu. Ben de inanamamıştım hatta nasıl böyle bir şey olabildi diye. Sonrasında da sizi daha fazla sıkmamak adına bu hype puanlarından kısa kısa bahsettim. Fakat ne yazık ki o hype puanları hep düşük kalıyor. İlk videoda, o anlattığım videoda beni 5. yapmıştınız ama sonrasındaki o hype puanları o kadar düşük kalıyor ki ben ilk 100'e bile giremiyorum. Bunun neden söylüyorum? Normalde ben böyle şeylere çok fazla takılmam ama hype puanı yüksek geldiği dönemlerde hem çok fazla takipçi gelmişti hem de çok fazla izlenmelerim artmıştı. Yeni insanlar beni keşfedebilmişti ve haliyle o puan düşük kaldığında izlenmeler de düşüyormuş gibi hissediyorum. Tabii ki de takipçilerin artma hızı da düşüyor. Öyle olunca da ben haliyle diyorum ki yani ona verebiliyorduysanız buna da verebilirdiniz bence diyorum. Unutuyorsunuz muhtemelen. Ben ne kadar hatırlatıyor olsam da ama sonunda hatırlatıyorum. Sonunda da hatırlatınca büyük ihtimalle çoğunuz oraları ya kapatıyorsunuz ya es geçiyorsunuz. Öyle olduğu için de hatırlamıyorsunuz ay puanı vermeyi. Ha tabii ki hala verenler var ama unutanlar da es geçenler de çok. Aslında yapmanız gereken şu, yine kısaca anlatacağım bunu. Telefonunuzdan YouTube uygulamasını açtığınızda alt kısmında yorumlar kısmı bir kutucuk şeklinde görünüyor. Onu sağa doğru kaydırdığınızda hype puanı verebileceğiniz yere geliyorsunuz. Sağ tarafında bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra o size başka bir pencere açıyor. Bunlar bu arada çok hızlı gelişen şeyler. Başka bir pencere açıyor. Onun alt kısmında hype puan ver gibi bir seçenek var. Onu tıkladığınızda da bana hype puanı vermiş oluyorsunuz. Bu haftalık 3 kere yapabileceğiniz bir şey. 3 hype puanı seçeneğini aynı videoya da verebilirsiniz. Farklı videolara da verebilirsiniz. Ama bunu sadece 7 gün içerisinde yayınlanmış videolara verebilirsiniz. Yani benim 7 gün öncesinde yayınlanmış videolarıma hype puanı veremiyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Ayrıca bunun hiçbir maddi karşılığı yok. Sadece tıklıyorsunuz. Hani
Hani herhangi bir parasal bir durumu da yok ve bu şekilde de bana sadece aslında destek olmuş oluyorsunuz. Beni de bu sayede daha fazla insanın önüne düşürmüş oluyorsunuz. Zaten hype puanının amacı da bu. Bunu anlatmadığımda hype puanları çok düşük kalıyor. O yüzden bu videoda da bunu yine bir kere daha detaylı olarak anlatmak istedim. O zaman haydi hemen 2024 yılında Güney Kore'de en yüksek reytinglere ulaşmış Kore dizilerinin listesine geçelim. Tabii ki yine 10 numaradan başlayacağım ve 1 numaraya doğru ilerleyeceğim. 10 numarada Mrs. Night and Day dizisi var. 16 bölümden oluşuyor. JTBC'de yayınlandı. Başrol oyuncuları Jong Eun-ji, Lee Jong-eun ve Choi Jin-yuk. Konusu şöyle. Jong Eun-ji'nin karakteri 20 yaşlarında bir kadıncağız. Uzun zamandır kendine doğru düzgün bir iş arıyor fakat bir türlü bulamıyor. O da o süreçte part-time işlerde çalışıyor. Bir de beceri sertifikaları alıyor. Fakat bir sabah uyandığında kendini birden 50'li yaşlarında bir kadının bedeninde buluyor. Sonra şunun olduğunu fark ediyor. Güneş doğduğunda o 50'li yaşlarındaki kadının bedeninde olurken güneş battığında yine 20'li yaşlarında kendi bedeninde yaşamaya başladığını fark ediyor. Bunun artık sebebi her neyse. Ve o da bu durumu iş bulması için bir fırsat olarak görüyor. Gündüzleri Lim Sun adıyla Sohan Bölge Savcılığında stajyer olarak çalışmaya başlıyor. Lim Sun dediğimizi de o 50'li yaşlarındaki halini de Lee Jong-eun canlandırıyor zaten. Orada savcı Ge Ji-ung için çalışıyor. O savcımız da zaten başrol erkek karakterimiz Choi Jin-yuk. 50'li yaşlarında bir kadın olarak görünse de birçok görevi kolayca yerine getirebilen çok yönlü bir stajyer haline geliyor. Bu arada bir de savcımızdan bahsedelim. Sohan Bölge Savcılığında uyuşturucu davaları üzerinde çalışan bir savcı. Zeki ve yakışıklı fakat çok mükemmelliyetçi, gıcık bir karaktere sahip bir adam. Hatalara asla tahammülü yok. Hayatı tamamen işinin etrafında dönüyor. O kadar sinir bozucu ve abartılı bir tutumu var ki, tavırları var ki etrafındaki çalışan insanlar teker teker sürekli istifa ediyorlar, işlerinden ayrılıyorlar. O da bizim bu 50'li yaşlarındaki İmsun'u işe almaya karar veriyor ve bir şekilde artık nasıl oluyorsa onun 20'li yaşlarındaki haliyle bir gece yakınlaşıyor. Değişik tatlı bir hikayesi var. Ben bu diziyi izlemedim ama haberdardım böyle bir dizinin olduğundan. Bu da Kore'de en çok izlenen dizilerden bir tanesi olmuş geçtiğimiz yılda. Rating oranını da söyleyeyim size. %11.7 ile Kore'nin geçen yıl en çok izlenen 10. dizisi olmayı başarmış. 9 numarada birçoğumuzun çok iyi bildiği bir dizi var. Marry My Husband. TVN'de yayınlandı. 16 bölümlük bir diziydi. Başrol oyuncuları Park Min-young, Na In-woo, Lee Kyung, Song Ha-yeon, Lee Ki-kwang ve Gong Min-jong. Konusu şöyle. Park Min-young'un karakteri dizide Lee Kyung'un karakteriyle evli. Fakat evlilikleri çok kötü gidiyor. Hem adamın umursamazlıkları yüzünden hem adamın annesinin saçma sapan tavırları yüzünden kadıncağız baya zor durumlara düşüyor. Bu arada Park Min-young o ailenin geçimini sağlayan kişi. Kocası doğru düzgün çalışmıyor, yetmiyor gibi bir de borçlu. O borcu da bizim kızcağız çalışarak kapatmaya çalışıyor. İşte çalışıyor, bir de evde çalıştırıyorlar bu kızı. Ev işlerini de buna yaptırıyorlar. Ve bir gün haliyle bu kadar yükü kaldıramadığı için bizim kız kanser olduğunu öğreniyor ve az bir zamanı olduğunu söylüyorlar kendisine. Tedavi olduğu süreçte çok daha kötü bir şeyle karşılaşıyor. Bir gün hastaneden eve geliyor habersiz bir şekilde. Kocasını en yakın arkadaşıyla yatakta buluyor. Burada o ikiliyle fiziksel bir tartışmaya giriyor. Sonra o lanet koca bizim kızı itiyor. Kız düşüyor, kafasını cama çarpıyor, ölüyor. Bitti diyormuşum değil mi? Hayır, bu ilk bölüm. İlk bölümde bunlar yaşanıyor. Sonrasında bizim kız birden gözünü açtığında kendini 10 yıl öncesinde daha kocasıyla sevgili olduğu çıktığı dönemlerde buluyor. Tabii ki o öncesinde ölmeden önce yaşadıklarını da hatırlıyor olduğu için bu sefer hayatını tamamen değiştirmeye karar veriyor. Kocasından bir şekilde ne yapıp edip ayrılmaya çalışıyor. Bu arada bir de Na In-woo'nun canlandırdığı karakter var. O da bizim kızın çalıştığı departmanda şef olarak çalışan bir adam. Bu arada bizim kızla o kocası olacak adam aynı şirkette çalışıyorlar. Koca sonradan ayrılıyor o şirketten ama hani onların o 10 yıl öncesinde sevgili olduğu dönemde ikisi aynı şirkette çalışıyorlar aslında. Yani bizim Na In-woo'nun karakteri de bu ikilinin şefi gibi bir şey. O adamcağız da bizim kıza Park Min-young'a aşık ve böyle bir şekilde yavaş yavaş ona açılmaya çalışıyor sevgilisi olduğunu bile bile ama onun da bir sırrı olduğunu öğreniyoruz. Çok güzel bir diziydi. Çok değişik bir diziydi. Yayınlandığı dönem sadece Kore'de değil gerçekten dünyada da çok büyük ilgi gördü. Özellikle Na In-woo o dönemlerde bayağı bir popüler olmuştu diye hatırlıyorum. Ve bu sayede de gerçekten 2024 yılının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi oldu. Ratingini de söyleyeyim size. 12 reytinge ulaşmış bu dizi Güney Kore'de. Benim de izlediklerimden bir tanesiydi. Çok keyif almıştım bir yere kadar. Bir yerden sonra çok saçma sapan bir karakter dahil ettiler. Onunla birlikte dizi çok klişe bir yere yönelmişti. Sonrasında böyle bir miktar gıcık olmuştum ama o kısma kadar dizi gerçekten bayağı akıp gitmişti. Hiçbir sahnesinden sıkılmadan izlemiştik hepimiz. Geçiyorum bir diğer diziye. 8
8 numaralı dizimizin adı Welcome to Samdalri. JTBC'de yayınlandı. 16 bölümlük bir diziydi. Başrol oyuncuları Ji Chang-wook ve Shin Hye-sun. Ji Chang-wook'un karakteri yani Cho Young-pil, Jeju adasında hava durumu tahmincisi olarak çalışan genç bir adam. Meteoroloji ajansında çalışıyor. Çok da kontrol edilemeyen bir karakteri var. Hava durumu konusunda haklı olduğunu düşündüğü zamanlarda bayağı yöneticilerle bile böyle çatır çatır kavga eden, zorluk çıkaran bir tip. Annesi adada dalgıçlık yapan bir kadınmış ve yıllar öncesinde yanlış bir hava tahmini nedeniyle dalgıçlık yaptığı sırada hayatını kaybettiği için o da bu mesleği yapmak istiyor ve bu yüzden de işine gerçekten sıkı sıkıya bağlı bir adam. Jo Young-pil Jeju adasında Samdalri'de doğup büyümüş. Orada yaşamayı çok seviyor. Bayağı köylülerle de oradaki insanlarla da arası çok iyi. Yaşlılarla falan ilgilenen aslında çok pozitif, çok tatlı bir karakter orada Ji Chang-wook. Bir de çocukluk arkadaşı var, Shin Hye-sun'un canlandırdığı karakter. O da Cho Samdal. İkisi aynı yıl doğmuş, birlikte büyümüş. Uzun yıllar yakın olsalar da bir sebepten dolayı birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Cho Samdal doğup büyüdüğü yerden Seul'e gidiyor ve Seul'de Jo Eun-hye takma adıyla çok ünlü bir fotoğrafçı haline geliyor. Sektörde 8 yıl boyunca asistan olarak çalıştıktan sonra mesleğinin zirvesine ulaşıyor. Fakat bir olay nedeniyle bir gün fotoğrafçılık kariyeri de yerle bir oluyor. Haliyle çok ünlü olmuş olduğu için de birçok sorunla karşılaşıyor. Birçok lince maruz kalıyor. Sonrasında o da eşyalarını toplayıp zamanında çok ayrılmak istediği o Jeju adasındaki Samdalri'ye geri dönmek zorunda kalıyor. Doğup büyüdüğü yere geri dönüyor. Sonrasında orada da Cho Samdal'le Ji Chang-wook'un karakteriyle yıllar sonra yeniden karşılaşıyor ve unutmuş oldukları o duyguları da yeniden su yüzüne çıkıyor. Çok naif, çok tatlı, çok doğal, çok samimi bir diziydi Welcome to Samdalri. Ben de izlemiştim bunu zamanında. Güncel izlediklerimden bir tanesiydi. Çok da popüler olmuştu gerçekten. Bir kere Ji Chang-wook'la Shin Hye-sun çok yakışmıştı birbirlerine. Bulundukları yer Jeju olduğu için Jeju'nun görselleri çok güzeldi. İzlerken çok keyif alıyordunuz o manzaralardan. Öyle bayağı kafa dağıtmalık. Hani izleyeyim, başka hiçbir şey düşünmeyeyim, canım sıkılmasın, moralim bozulmasın diyebileceğiniz, izlerken keyif alacağınız bir diziydi Welcome to Samdalri. Güney Kore'de çok sevmiş bu diziyi. Kore'de geçen yılın en çok izlenen 8. dizisi olmuş. Reytingini de söyleyeyim. 12.4'e kadar ulaşmış bu dizinin reytingleri. Geçiyorum bir diğer diziye. 7 numarada The Fiery Priest 2 dizisi var. SBS'te yayınlandı. 12 bölümden oluşuyor. Bu dizinin ilk sezonda 2019 yılında yayınlanmıştı. 20 bölümlük bir diziydi. Başrol oyuncuları Kim Nam-gil, Lee Han-hye, Kim Song-gyun, Bibi. Bibi ilk sezonda yoktu. O ikinci sezonda dahil oldu ama diğer üçlü ilk sezonda da vardı. Kim Nam-gil bu dizide bir Katolik rahip ve komik değişik bir adam. Böyle kin dolu sözler söyleyen, herkese kaba davranan bir tip. Kim Song-gyun bir dedektif, çok konuşur, aynı zamanda çekingen bir tip. Bir de Lee Han-hye'nin karakteri var. O da bu dizide bir savcı. Zeki ve güzel bir kadın, ayrıca işinde hırslı ve çok başarılı. İlk sezonun konusu şöyleydi. Bu bizim Katolik rahip, az önce de anlattığım dedektif ve savcıyla birlikte kıdemli bir Katolik rahibi içeren bir cinayet davasını çözmek için birlikte çalışıyordu. İkinci sezonda şöyle bir hikayesi var. Bizim bu Katolik rahip Seul'ün Gudan bölgesinde başlayan bir uyuşturucu davasını takip etmek için Busan'a gidiyor. Bu takipte ona yine bizim savcı da katılıyor. Bir de Gudan polis karakolunda dedektif olan Kim Song-gyun'un canlandırdığı karakterle yine o bölgede dedektiflik yapan Gu Ja-young yani Bibi'nin canlandırdığı karakter de bu ekibe katılıyor ve onlar yine birlikte bu davayı, bu vakayı çözmeye çalışıyorlar. Bunun ilk sezonu da çok sevilmişti diye hatırlıyorum. İkinci sezonda aynı şekilde Güney Kore'de çok fazla izlenen dizilerden bir tanesi oldu. Reytingi %12.8'e kadar ulaşmış. Ben bunu izlemedim. İlk sezon bayağıdır listemde duruyor ama bir türlü fırsatım olmadı açıp izlemeye, ama hakkındaki yorumlar hep çok olumlu. İnşallah vaktim olursa bunu da izlemek istiyorum. Geçelim bir diğer diziye. 6 numarada The Judge from Hell. SBS'te yayınlandı. 14 bölümden oluşan bir dizi. Başrol oyuncuları Park Shin-hye ve Kim Jae-young. Park Shin-hye bu dizide güzel görünümlü, seçkin bir yargıç. Fakat aslında kendisi aynı zamanda bir iblis. Onun bir iblis olarak görevi, başka insanların ölümüne sebep olan, yaptıkları kötülükleri düşünmeyen ve yaptıkları için affedilmeyen kötü insanları öldürmek. Ve sonrasında da bu insanları cehenneme gönderiyor. Bir gün bizim bu iblis yargıç Kang Jae-young'un karakteriyle tanışıyor. Kang Jae-young da bu dizide bir dedektif, arkadaş canlısı ve nazik bir kişiliğe sahip. Çok başarılı, çok yetenekli, keskin bir gözlem duygusuna sahip olan bir adam. Fakat içten içe zihninde kimsenin bilmediği bir acı taşıyormuş bu da. Bu ikili birbiriyle tanıştıktan sonra hayatları büyük ölçüde değişir demişler. Listemde olan, hatta baş tarafta
raflarda olan ama bir türlü izleyemediğim bir dizidir bu. Çok fazla seveni, izleyeni var. Bana da çok fazla tavsiye eden olmuştu. Bu diziyi izle, mutlaka seversin demişlerdi. İzleyeceğim inşallah. Hala aklımda. Böyle benim bir tane listem var. İlk izlemek istediklerimi başa koyuyorum. Bu da başta olan dizilerden bir tanesi. The Judge from Hell. Park Shin-hye'yi de severim. Kim Jae-young'u da severim. O yüzden bu diziyi de en yakın zamanda izleyeceğim. Güney Kore'deki izlenme oranını da söyleyeyim size. Bu dizi Güney Kore'de %13.6'lara kadar ulaşmış. Bu sayede en çok izlenen dizilerden bir tanesi olmayı başarmış. 5 numarada benim Kore'deki en çok sevdiğim oyuncunun dizisi var. Connection. SBS'de yayınlandı. 14 bölümlük bir diziydi. Başrol oyuncuları Jisung, Jeon Mi-do, Kwon Yeol ve Kim Kyung-nam. Jisung'dan bahsediyordum tabii ki de. Benim Güney Kore'de en sevdiğin oyuncu dediklerinde aklıma gelen ilk isimdir Jisung. Bayılıyorum kendisine. Uzun yıllardır en büyük fanlarından bir tanesiyim. Dizinin konusundan bahsedeyim. Jisung'u bu dizide Anyon Polis Karakolu'ndaki uyuşturucu görev gücünde usta bir dedektif olarak izliyoruz. Çok kuralcı bir adam. Hayatında benimsediği en önemli kural şu: kişisel bağlantılar ve destekçiler söz konusu olduğunda başarıda zayıflık ortaya çıkar. O yüzden de bu tuzağa düşmemek için etrafındaki insanları kendisinden tamamen uzaklaştırmış. Hatta ailesindeki insanları bile kendisinden uzaklaştırmış sırf bu yüzden. Çok güçlü inançları ve prensipleri olan bir dedektif. Daha sonra bir gün hayatında çok büyük bir krizle karşı karşıya kalıyor. Birisi tarafından uyuşturucu bağımlısı olmaya zorlanıyor. Bir de o süreçte okul zamanlarında yakın olduğu bir arkadaşı hayatını kaybetmiş olunca bunu araştırmaya başlıyor. Araştırmaya başladığında da hem kendisini uyuşturucu bağımlısı yapan kişilerle konunun bağlantılı olduğunu öğreniyor. Hem de okul zamanlarından kalma saçma sapan bir arkadaş grubunun, kendisinin de olduğu okuldaki arkadaş grubunun bu konularla bağlantılı olduğunu öğreniyor ve baya bütün gücüyle bu vakayı çözmeye çalışıyor. Bu arada bir de Jeon Mi-do'nun canlandırdığı karakter var. Başrol kadın karakterimiz. O da Anyon Ekonomi Günlük Gazetesi'nde yerel bir haber muhabiri. Çok iddialı ve çekinmeden her şeyi söyleyen bir kadın. Kişiliği nedeniyle önceki işinden haksız yere kovulmuş. Sonra yine aynı alanda iş bulmakta bayağı bir zorlanıyor. O da haberciliğini yolsuzluk üzerine odaklamaya ve Anyon şehrine geri dönmeye karar veriyor. Sonrasında Anyon Ekonomi Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladıktan sonra da bir şekilde bizim dedektifle yolları kesişiyor. Bu arada o dedektifle de ilk karşılaşmaları değil bu. Kendileri aynı zamanda yine o okul zamanında da aynı okulda okumuşlar. Böyle bir hikayesi var. Aslında çok karışık bir hikayesi var. Tabii ki Jisung olduğu için o dönemler hemen oturup izlemiştim. Güncel olmasa da hemen sonrasında izlemiştim. Çok şaşırdığım, çok enteresan gelen sahneler vardı. Özellikle bölüm finallerini çok güzel yapıyorlardı. Ama epey de bir karışık diziydi aynı zamanda. Çok dikkatli izlemeniz gerekiyordu. Genel itibariyle hikayesinden çok keyif almıştım. Bu dizi Güney Kore'de de çok sevilmiş ve reytingleri %14.2'ye kadar ulaşmış. İçinde Jisung'un olduğu herhangi bir dizi veya film başarılı olduğunda ben sebepsiz yere çok mutlu oluyorum. Neden? Çünkü Jisung'u çok seviyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. 4 numaralı dizimizin adı Jonghyun The Star Is Born. TVN'de yayınlandı ve 12 bölümlük bir diziydi. Başrol oyuncuları Kim Tae-ri, Shin Ye-eun, Ramiran, Jong Eun-chae. Dizi 1950'li yıllarda geçiyor sevgili dostlar. Kore Savaşı'nın hemen ardından Yoon Jong-hyun yani Kim Tae-ri'nin karakteri annesiyle birlikte Mokpo'da istiridye satarak zar zor geçimini sağlayan bir kızcağız. Hayali Seul'e gitmek ve orada bir kadın Gukgek tiyatrosu şirketinde oyuncu olarak çalışmak ve tabii ki de zengin olmak. Gukgek dediğimiz şeyin ne olduğunu söyleyeyim size. Klasik Kore operası topluluğu, yani tiyatroyla alakalı, operayla alakalı bir şey. Kendisi orada oyuncu olmak istiyor aslında. Hayali bu. Bir gün bizim kız yönetmen Kang So-bok yani Ramira'nın canlandırdığı karakter tarafından yönetilen Meran Kadın Gukgek tiyatro şirketinin bir performansını izliyor. O tiyatro şirketi de turneleri sırasında Seul'den Mokpo'ya gelmiş. Bizim kız da haliyle bu oyunu izleyince hayalini gerçeğe dönüştürmek için onlardan ilham alıyor. Gizlice o tiyatro şirketinin bagaj bölmesine giriyor ve onlarla birlikte Seul'e geliyor. Ve bu deliliği sayesinde de kısa süre sonra Seul'deki tiyatro şirketinde stajyer olarak çalışmayı başarıyor. Orada Shin Ye-eun'un canlandırdığı karakterle çalışıyor. Shin Ye-eun da stajyer ve şarkı söylemede, dans etmede ve oyunculukta mükemmel bir kadın. Zaman geçtikçe bu ikili birbirlerine rakip haline geliyorlar. Ya ben bu diziyi izlemedim ama hem dönem olmasından kaynaklı hem Kim Tae-ri hem de konusu hoşuma gittiği için bunu izlemeyi çok istemiştim. Ama bir şekilde çıktı aklımdan. Unuttum ve şu an her yerde görüyorum. Özellikle birisi de bir video çekmiş geçenlerde. Bu yılın en güzel dizisi tartışmasız buydu. Hala izlemediniz mi falan gibilerinden. Dedim ben bu diziyi izleyecektim galiba. Tamamen unutmuşum. Ve bu dizi Kore'de de çok sevilmiş sevgili dostlar. Bu diziyi yani bu tarz listelerin içinde mutlaka görüyorum. Rating oranı bayağı %16.5'e kadar çıkmış. Hemen listeme bunu da aldım. Zaten izlemek istiyordum ama listeye almayı unutmuşum. Onu bir de böyle aldım, üst taraflara koydum. Dedim ki bunu unutmamalıyım. Çok fazla eskitmeden bu diziyi de mutlaka
mutlaka izlemeliyim. Yani kısacası Kim Tae'nin bu dizisi Kore'de bayağı başarılı olmuş. İzlemediyseniz haberiniz olsun. Geçiyorum bir diğer diziye. Ve son 3 dizimize geçtik. 3. dizinin adı Good Partner. SBS'te yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Jang Nara, Nam Ji-yoon, Kim Jun-han ve Pyo Ji-hoon. Konusu şöyle. Jang Nara, Daejeon Hukuk Bürosu'nda 17 yıllık deneyimli bir yıldız avukat. Uzmanlık alanı boşanma hukuku. Müvekkillerinin boşanma davaları ile ilgilenirken kısa bir süre sonra kendi potansiyel boşanmasıyla bir krizle karşı karşıya kalır demişler. Artık bu potansiyel boşanmadan neyi kastettiklerini inanın bilmiyorum. Bir de çaylak bir avukatımız var. O da Nam Ji-yoon'un canlandırdığı karakter. Jang Nara ile aynı hukuk bürosunda çalışıyorlar ve bu iki kadının karakterleri birbirinden tamamen farklı. Nam Ji-yoon adaletsizliğe asla tahammül edemezken Jang Nara hukuk bürosunun ve müvekkillerinin çıkarlarının ne olursa olsun önce geldiğine inanan bir kadın. Ve bu farklılıkları nedeniyle de sürekli çatışıyorlar, sürekli kavga ediyorlar. Fakat bu farklılıkları üzerinde çalışırken ikisi de hayatlarında büyük bir değişim yaşıyorlar. Bir de 2 tane erkek başrol karakterimiz var. Bunlar da yine o hukuk bürosunda çalışan avukatlar. Kim Jun-han ve Pyo Ji-hoon'un canlandırdığı karakterler onlar da. Muhtemelen bizim bu iki hatun aralarında bazı yakınlaşmalar yaşanacak. Ben diziyi izlemedim. Çok da ilgimi çekmedi açıkçası. Çünkü böyle çok fazla avukatlıkla alakalı bir dizi olduğunda ben zorlanıyorum o diziyi izlemekte. Nadiren sevdiğim oluyor. O yüzden bu diziye de çok bakmamıştım ama Kore'de de bayağı sevilen bir dizi olmuş. Reytingi %17.7'ye kadar yükselmiş. Güney Kore'de 2024 yılında en çok izlenen 3. dizi olmayı başarmış. İkinci dizimizin adı Night Flower. MBC'de yayınlandı. 12 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Lee Hani ve Lee Jong-won. Konusu şöyle. Bu bir dönem dizisi. Lee Hani'nin karakteri de 15 yıldır dul olarak yaşayan bir kadıncağız. Ölen eşinin ailesi bölgedeki en prestijli, en asil aile. O da o yüzden gün boyunca evde sessizce yaşıyor ve asla dışarı çıkmıyor. Fakat geceleri gizlice çevredeki duvarın üzerinden atlıyor ve yardıma ihtiyacı olan insanlarla ilgileniyor. Bu süreçte Park Soo-ho adında bir adamla tanışıyor ve onunla yakınlaştıktan sonra geleceğiyle alakalı hayaller kurmaya başlıyor. Park Soo-ho da kıdemli bir memur, işinde iyi ve çekici görünüme sahip bir adam. Kısa bir konusu var. Bu şekilde kısaca anlatmışlar. Aslında tatlı bir hikayesi var. Lee Hani'nin ben böyle rollerini çok seviyorum. O kadın da genelde hep böyle sert, dişli, güzel roller canlandırıyor. Bu da onlardan bir tanesi belli ki. Gündüzleri çok böyle sessiz, sakin bir tip gibi görünürken geceleri çok daha farklı bir insana dönüşüyor belli ki. Bu dizi Güney Kore'de geçen yılın en çok izlenen 2. dizisi olmuş. %18.4'lük bir reytinge ulaşmış. Geldik bir numaraya. Bence bu diziyi birçoğunuz tahmin edersiniz. Çünkü gerçekten her yerde konuşuldu, her yerde izlendi. Yani bu dizi 2024 yılının en çok izlenen dizisi olmalıydı dedik zaten biz de. Bir numarada Queen of Tears dizisi var. TVN kanalında yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Kim Ji-won, Kim Soo-yeon, Park Sung-hoon, Kwak Dong-yeon ve Lee Joo-bin. Dizinin konusu şöyle. Başrol 2 karakterimiz, erkek ve kadın karakterimiz zaten dizide evli bir çift olarak başlıyorlar. Yani biz ilk bölümde zaten bir düğün görüyoruz. Fakat sonrasında da anlıyoruz ki bu ikili büyük bir krizle karşı karşıya kalmışlar. Boşanmak üzereler. Sonrasında başka bir şey yaşanmış olduğu için bu boşanma gerçekleşmiyor ve olay çok daha başka bir yere evriliyor. Karakterleri de anlatayım size kısaca. Başrol erkek karakterimiz Queens Group adlı holdingin hukuk müdürü olarak çalışıyor. Memleketi Yongduri ve o köyün gururu haline gelmiş başarıları nedeniyle. Oradan Seul'e gelmiş ve Seul'de çok büyük bir holdingde çalışmaya başlamış. O yüzden de hala oradaki insanlar tarafından, köyündeki insanlar tarafından böyle çok pozitif anılan, sürekli övünülen birisi olmuş. Bu arada sadece o şirkette müdür olarak çalışmakla kalmamış. Aynı zamanda şirketin sahibi ve orayı işleten ailenin kızı olan Hong Hae'inle de evlenmiş. Hong Hae'in de çalıştıkları bölgede küstah kraliçe olarak tanınıyor. Çok zor bir karakteri olan, çok ukala, kibirli bir karakteri olan o bütün şirketin sahibinin kızı ve bu ikili birbirleriyle yine o şirkette tanışıyorlar, evleniyorlar. Sonrasında dediğim gibi, başta da söylediğim gibi bazı krizlerle karşı karşıya kalıyorlar. Boşanma aşamasına geliyorlar. Sonra hikaye çok daha başka şeylere dönüşüyor. Ben şu an bu diziyi izliyorum. Hatta dün 10. bölümü izledim. Çok fazla hakkında yorum yapmayacağım. Bittikten sonra yine böyle bir dizi videosu yaptığımda bahsederim bu diziden ama keyifli, güzel. Ben başrol oyuncularını çok severim. Kim Soo-yeon'u da Kim Ji-won'u da çok severim. İkisini bir arada izlemek de çok keyifli oldu. Ve bu dizi hem Güney Kore'de hem bütün dünyada çok sevilen bir dizi haline geldi. 2024 yılında Güney Kore'de en çok izlenen dizi oldu. Rating oranını da söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir rakam. %24.9'a ulaşmış. Yani 25 diyebiliriz buna kısacası. Ki bu biliyorsunuz Güney Kore'de de kolay kolay ulaşılamayacak bir rakam. Çok popüler
popüler olduğunu zannettiğimiz dizilerin reytingleri bunun yanından bile geçmiyor. Şimdi bu videoyu izledikten sonra bana muhtemelen 2 tane diziyi soracaksınız. Diyeceksiniz ki When the Phone Rings ile Lovely Runner nasıl bu videoda olmaz? Siz sormadan söyleyeyim, ben ikisinin de reytingine baktım. Sevgili dostlar, Kore'de bu dizilerin reytingleri bayağı bir düşük. Yani bunlar evet dünyada popüler olmuşlar. İnternette, sosyal medyada, orada burada ya da yayınlandıkları platformda çok fazla izlenmiş olabilirler. Ama televizyonda yayınlandığında, yani Kore halkı bu dizileri ne yazık ki bizim kadar sevmemişler. Ben hemen onların reytinglerini de söyleyeyim size. When the Phone Rings'in en yüksek reytingi Güney Kore'de 8.8 olmuş. Lovely Runner'da final bölümüyle 7.2 almış Kore'de. Onun dışındaki o diğer bölümler bayağı 2, 3, 4 arasında gidip gelmişler. Yani reytingleri bayağı düşük. O yüzden haliyle bunlarla karşılaştırıldığında da bu listeye giremediler. Fakat ben ikisini de izlemiş birisi olarak söyleyeyim. Ben de ikisini de çok sevmiştim ve bu listede mutlaka görürüm diye düşünüyordum. İnternette de reytinglerine baktığımda, arattığımda da bu rakamları gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Yani en azından böyle bir 10 olmasını falan beklerdim ama hayır, değilmiş. Yani bu diziler uluslararası bir başarı yakalamışlar, ün yakalamışlar. Bu arada artı bir bilgi daha vereceğim. ABD'de Time dergisi diye bir dergi var, biliyorsunuz ki dünyaca ünlü bir dergidir. 2024 yılının en iyi 10 Kore dizisini seçmişler onlar da. Muhtemelen bu sosyal medyadaki işte popülariteyi de ele alarak yaptıkları bir liste oldu. O listede de benim o az önceki okuduğum sadece 3 tane dizi var. Geri kalanların hiçbirisi bu Kore'de izlenmiş diziler arasında yok. Tek tek anlatmayacağım ama sadece isim olarak söyleyeyim. The Atypical Family, Lovely Runner, Mr. Plankton, Pyramid Game, Death's Game, A Shop for Killers, Love in the Big City'de yine artı olarak Time dergisinin 2024 yılının en çok sevilen Kore dizileri listesinde yerini almış. Bu listede artı olarak da yine az önceki anlattığım diziler arasında Jonghyun The Star is Born, The Judge from Hell, bir de Marry My Husband dizileri yer almış. Yani gördüğünüz gibi daha çok popülarite odaklı gitmişler. Dünyada daha çok izlenen dizilerden bahsetmişler bence. Time dergisinin seçmiş olduğu diziler listesini de gerçi doğru düzgün çok izlememişim. Bir tek Lovely Runner'la Death's Game'i izlemişim. Onlar da bence bu listede olmalıydı. Özellikle Death's Game muazzam bir işti ama muhtemelen bir platform dizisi olduğu için bu listeye alınmamış ama inanılmaz bir diziydi gerçekten. İzlediğim diziler listesi yapacağım yakın bir zamanda. Bu diziden de uzun uzun bahsetmeyi düşünüyorum. Diğerlerini izlemedim ama belli ki onlar da çok sevilen diziler olmuş. Fakat Güney Kore'de izlenmiş olan 10 tane dizi benim az önce uzun uzun anlattığım dizilerdi. Bu sayede nihayet Güney Kore'de 2024 yılında en çok izlenen 10 tane Kore dizisini de sizinle paylaşmış oldum. İçlerinde izledikleriniz hangisi bilmiyorum. Lütfen onları alt kısımda benimle paylaşın. Veyahut bu bence bu listede olmamalıydı, şu dizi mutlaka burada olmalıydı dediğiniz bir dizi varsa onları da benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu haftalık videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hype puanı vermeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.